This sucks. We're in this room, miles apart, and I can hear your heartbeats. This sucks. I have to close my eyes to see your face. Selam arkadaşlar, ben Çobi, Kıbrıslı bir müzisyenim. İlk olarak müzikle ne zaman başladın uğraşmaya? Sanırım ciddi olarak yaratmaya başladığım zaman 13 yaşımda falandı. Akustik gitarımı aldığım zamandı. O zamanlar işte yazmaya, söz yazmaya, işte parça yazmaya falan başladıydım. Ama yani ilk yaratmaya, şarkı yapmaya başladığım zaman, produce etmeye başladığım zaman iPod'umu aldığım zamandı. Ondan sonra para biriktirmeye başladım bu cihazı alabilmek için. Ve yani son bir yıldır aşağı yukarı ciddi anlamda production yapmaya çalışırım kendimce. Ne kadar takipçin vardı? Mesela aylık dinleyicilerin Spotify'da falan. Yani Spotify hesabım daha açılmadı bile diyebilirim. Ha. Yani şarkıyı aslında açılmış olacak. Açılmış olacak. Açıldı. Gidin takip edin. Yani şu an daha şekillenmedi çünkü çok yenidir her şey. Ne kadar takipçim olduğu falan ancak 3 ay sonra falan. SoundCloud'da yapardın sanırım genel olarak. Evet. Yani Ne kadardır orada? Yani aşağı yukarı en çok dinlenen şarkım galiba 500 dinlenme civarıdır. Peki ne kadar sürdü senin bu takipçi sayısına ulaşman? Dinlenmelerinin bu kadar aşması, yani birinci şarkından bu şu anki en fazla dinlenen şarkıya. Yani ilk çıkardığımda tabii ilk defaydı diye aile daha falan da dinlemeye başladıydı. İlk defa da böyle 150-200 civarı bir dinlenme aldıydım. Ondan sonra ben düzenli olarak çıkarmaya başladım beatlerimi, yaptığım beatleri. Yani diyebilirim ki 7-8. beatten sonra tahmin ediyorum ki insanların da yani dikkatini çekmeye başladı yaptığım şey. Takipçi kitlesi diyemem yani, arkamda bir takipçi kitlesi olduğunu düşünmem henüz. Biraz erkendir belki öyle şeyler konuşmak için ya da yani beat'ten ziyade daha sözlü şarkılarımı çıkarmaya başladığımda belki o şekilde bir kitle ulaşabilirim ama şu anda yani minimumda ekleyebilirim. Peki seni en yüksek seviyeye çeken şarkın hangisiydi yani? Mesela takipçilerinde bir fark ettiğin şarkı. En son bir beat tape yaptıydım. O beat tape'de Look At Yourself diye bir şarkı vardı. Frank Sinatra'nın bir şarkısını sample'ladıydım. Yani o parçanın yüksek dinlenme sayısına ulaşması, işte 450-470 civarı bir şeye ulaştıydı. Yani o zaman yani 10-15 kişi de olsa benim parçalarımı bir yerde paylaşan, destek çıkan insanlar olduğunu öyle hissettiydim. Peki senin bu şarkılarının yeterli bir seviyeye gelmesi, yeterli bir paylaşım seviyesine gelmesi, yeterli bir takipçiye ulaşması da peki Kıbrıslıların sosyal medya kullanımının bir etkisi var mıdır? Sence yeterli midir yani Kıbrıslıların sosyal medya kullanımı, dayanışması bu konuda? Dayanışma diyene kadar evet demeye hazırdım aslında sana ama maalesef yeterince birbirimizi desteklediğimizi düşünmem. Yani biz toplum olarak yaratmaya, üretmeye aç insanlar olduğumuzu düşünürüm ve her fırsatta da bundan söylenirik ama üreten insanı da hiçbir şekilde bağrımıza basmayık, benimsemeyik, hiçbir şekilde destek çıkmayık. Yani hadi benim 10-15 arkadaşım beni paylaşmış olsun ama yani mesela ben kendi Twitter feedimde gördüğümde yerli bir insan bir şey üretmiş ve biri onu retweetlemiş, arkadaşımdır dinleyin. Dinlemesem bile ben onu retweetlerim ki yani ben ona bir ittirme daha veririm. Aynen. Belki benim takipçimden 3-4 kişi daha bulacak. İlgisini çeker abi. Yani bu şekilde birbirimizi desteklememiz gerekirken yani ancak yabancı YouTuber'ların, yabancı sanatçıların contentlerine ilgi gösteririk. Bu nasıl açıklanabilir? Bence biraz ufak bir ülke olduğumuz için belki de çekememezlik vardır. Ya da belki de gerçekten umursamayık ve ben çekememezlik olmasını tercih ederim umursamamazlıktan. Bir şekilde yani birbirimizi daha sık destekleme olayına alışmamız gerekir. Yeterli değildir yani, sorunun cevabı budur bence. Bir böyle arkadaşlık değil de sanki bir yarışma gibidir şu anda yani. Ya o derecede diyemem
bence. Çünkü o kadar üreten de yok. Yok Yarışma aynen. olacak Evet, şekilde. evet, doğrudur o da. Yani keşke yarışma olsa, yani yarışma kaliteyi artıracaktır, rekabet, ama sadece bir böyle ortada üreten 3-5 kişi var. Görürüm yani. Fırsat olduğunca da desteklemeye çalışırım. Artık biz birbirimizi destekleye yani buralarda artık defolup gidene kadar bu adadan belki, ne bileyim yani keşke daha sık desteklense insanlar, keşke daha fazla benimsensek, ama maalesef durum öyle. Yaptığın şarkılardan en sevdiğin hangisidir? Gerçekten zor soru. Yaptığım beatlerden favorim muhtemelen Yani Look At Yourself'tir. En çok dinlenen de o oldu şansıma. Ama yaptığım şarkılardan gene ilk paylaşacağım This Sucks çıkmış olan, yani daha doğrusu Spotify'dan. Spotify'da. Şu anda gözlem olur. Yani çünkü çok erken başladı o şarkının production prosesi. Yani iPod'umu ilk aldığımda söylediğim gibi o elimdeki cihazla tamam ben bu şarkıyı yazdım, artık bunu buradan kaydedip olduğu kadar paylaşayım dedim. Oradan başladım, yani bitirdiydim şarkıyı, paylaşmaya da hazırdım. Sonra karşıma bir fırsat çıktı, uzun zamandır da para biriktirirdim, buna geçti sonra, ama ilk versiyonu, parçanın ilk nasıl söyleyeyim, ilk draftı oradan çıktı, oradan yola çıkarak geliştirdim kendini ve bana o journey'i hatırlatır o şarkı her zaman. O yüzden de favorim odur diyebilirim. Yani birkaç yıldır süren bir şeydir bu, süreçtir bu evet. yaptığın. Ve This Sucks. aynen öyle ve yani bu şekilde de ben aslında kafamda duyduğum sesleri aktarmayı öğrendim. Yani çünkü ilk başladığında hiçbir şey bilmem, yani production terimleri üzerinden konuşacak olsak kompresör nedir ya da distortion nereye eklenir, bir vokali nasıl mixlen, ben bunların hiçbirini bilmezdim. Deneye 150-200 tane beat yapana kadar işte hafızamı 3 kere 4 kere doldurarak öğrendim bunları ve sonucunda da bu parça çıktıydı elimde, telefonda. Gitarda başladı parça ilk. Bir chord progression olarak. Yani tamamen tesadüfen bulduydum bunu da. Ben oturup gitarda saçma sapan fikirler uydurmaydayım. Hoşuma gider. O şekilde yazmayı severim şarkılarımı. Yani içgüdülerimin beni doğru notaya götüreceğini düşünürüm her zaman. Bu da bu şekilde doğdu. Tamamen bir gitar parçasıydı. Hiç yani elektronik olarak şey yapmayı da düşünmediydim. İşte sonra bu synthesizer'ları, işte 808 bassları falan buldukça heyecanlandım diyebilirim. Hatta yani bu ilk draftıdır. Telefondan yaptığım, iPod'umdan yaptığım ilk kısmını. Headphones on, same old playlist on. Hoping I can come across you on the streets. Someone I can act like I'm staring at my phone. And I'm staring at my phone. Yani bunu duyunca nereden nereye gelmiş parçalarım. Wow. Çok farklı. Yani biraz böyledir bence şarkı, yani müzik böyle bir şeydir aslında. Spontane gelişmelere açık olmak gerek. Çünkü o spontane gelişmelerdir yani parçayı olduğu yere götürmesi gereken. Bu şekilde başladı. Benim hikayem de bu şekilde başladı, yani production hikayem de ve bayağı yol kat etmişik derim şimdi. Peki şimdi ilk şarkılarını çıkarmaya başladığında arkadaşlarından ve yeni genel yakın çevrenden aldığın geri dönüş nasıldı? Yani arkadaşlarımın, o ufak çevrenin böyle yapıcı yorumlar yapacak şeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Hepsi dalga geçerdi falan. Yani bence şu şekilde ilerle. Sen senden bahsettin. Zaten sen yarım saniye. Sen art direktör sayın. Ayıp adana, ayıp adana. Ama mesela bir dalga geçme konusunda olsa sen yarım saattir köprüden geçtin. Excuse me, şimdi köprüden geçerken bir sanat eseri olduğunu yani acknowledge yapmadım. Postmodern bir yaklaşımdır. Yani contemporary art'ın K'si. Sütlü yoğun. Ama ilk başta açık konuşayım, biraz hayal kırıklığına uğradıydım. Ama çekirdek arkadaş çevremin yeterince, nasıl söyleyeyim, beklediğim ilgiyi göstermediğini düşündüydüm ilk.
ben bu beklediğim tepkiyi alamadığımı düşünüyorum. Yani bu biraz daha ilk baştaki konuya gelir bence. Belki de arkadaşlarımız da farkında değildir bu çıkardığımız, ürettiğimiz şeylerin bizim için önemini. Yani SoundCloud'a attım, beatcik yaptım, hadi yaptım bitti tarzı düşünebilir olabilirler yani side project olarak. Ve belki de bundan dolayı gereken ilgi göstermezler ama ben geniş bir arkadaş çevrem olduğunu düşündüğümde yeterince ilgi görmediğini düşündüydüm. Yavaş yavaş ben de biraz zorladıkça arkadaşlar dinleyin, mesaj dağıtan, işte link paylaşın, her yerden paylaşın. Yani anlayacağım beni. Tabii ki kimseyi suçlayamayız. Kimsenin yani böyle bir zorunluluğu yok. Ama şimdi işte yeni bu ciddiyete de binince işler ya Spotify atıyorum, Apple Music atıyorum falan. Onlar da bence biraz daha ne kadar ciddi olduğumun farkına vardı bu işte. Büyük ihtimal nedir bilin? Böyle bu sosyal medyada paylaşıldığı için bu şeylerin çoğunun ne kadar yani ne kadar emek harcandığına farkına varılmaz bunun çoğunluğunda. Mesela ben bir videoyu editlemek, mesela yarım saatlik bir kayıt olsa ben onu editleyip 3 gün isterim. Tabii ki. Çünkü yani üstünden 5 kere geçmen lazım. Yani ilk önce keseceğim, sonra sesleri düzgün mü, görüntü düzgün mü falan hepsine bakacaksın falan. Yani sende de eminim daha fazladır. Çünkü sen en küçük detayına bile dikkat etmek zorundasın müzik yaptığın için. Estağfurullah. Dediğim gibi ince iş ister. Evet. Bunun yani her şeyde de aynı olduğunu düşünüyorum. Her sanat dalında yani resimde de olsa, müzikte de olsa, video şeyinde de editlemesinde de olsa böyledir yani ince işler. Bir de perfectionist olarak görürsen kendini o ince detaylardan uğraştığın kadar yani bir hafta daha herhalde gider yani. Bilmem umarım farkına varır herkes ne kadar emek gösterdiğimizin. Bu toplumun gençlerinin üretmeye ihtiyacı olduğu kadar üretenlerinin de el üstünde tutulmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki senin şu anda mesela gördüğün en büyük hedef nedir o zaman? Kendine koyduğun. Şu anda kendime koyduğum en büyük hedef bir albüm çıkarma hayalim var. Ve bu albümün bu jenerasyonun insanların sesi olmasını isterim. Bizim jenerasyonumuzun, Gen Z dediğimiz jenerasyonun sesinin bastırıldığını düşünürüm. Ve öyle bir albüm yapmak isterim ki bir movement'ın, bir isyanın, başlangıcının bir parçası, belki de bir başlangıcı olmak isterim ve bu albümden büyük ödüller kazanmak isterim. Benim için kafamdaki albümü tam istediğim gibi yaratıp hayal ettiğim prestije ulaşmaktır diyebilirim. Bu yılın sonundan mesela ne yapmayı planlar? Çünkü bilirim bu yıl için işte 2020 işte Chobi'nin yılı falan Evet. şeyler var abi. Yani o tarz şeylerden birazcık merak uyandırmaya çalışırım. Evet. Ama 2020 için ilk hedefim bu single'lar çıkarmaktır. Yani ayda bir buçuk ayda bir yaptığım şarkıları paylaşmak isterim Spotify'da. Senenin sonuna doğru da bir EP hedefim var. 6 şarkıdan oluşacak. İsmini falan da yeni seçtim. İlerleyen zamanlarda paylaşırım onu da herhalde. 2020'nin hedefi sanırım bu single'ları çıkartırken bir kitle oluşturmak. Yani bu kitlenin Kıbrıs'ta olması benim için şart değil. Benim yaptığım müziği dinlediğinde benim müziği yaparken hissettiklerimi hissedecek bir kitle oluşturmak isterim senenin sonunda. Yani 2020'nin sonunda kendimi yaptığı müziği isteyen ve dinleyen kitlesi olan biri olarak görürüm. Yani umarım öyle olur diyebilirim. Peki her şeyi en baştan başlayacak olsan neyi farklı yapardın? En başlarken? Mesela dediğin 13 yaşında başladım kaydetmeye. Oradan başlayacak olsan? O 13 yaşımda yazdığım 4-5 şarkı vardı böyle çok gurur duyduğum, arkadaşlarımın da beğendiği. O parçaları bir stüdyoya girip kaydederdim muhtemelen. Yani dünyaya salmak lazım ürettiğimiz şeyi. Ben 13 yaşımda bir şeyler üretebilmenin kanıtı olmasını isterdim. 13 yaşımda bir şeyler ürettiğimin ve gurur duyduğumun o ürettiklerimden. Çok iyi. Yani biz oturduğumuz yerde zaten şey gelmez bize, başarı gelmez. Kesinlikle. Çalışmak lazım ve bu çalışabilmek için başka insanlara da göstermek lazım yaptıkları şeyleri. Aynen öyle. Yeni single'ım This Sucks çıktı. Dinlemeyi,
arkadaşlarınızdan paylaşmayı, dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Link aşağıda olacak. Teşekkür ederim. This says we're in this room, miles apart, and I can hear heartbeats. This says I have to close my eyes to see your face. I still don't know what color your eyes are. Headphones on, same old playlist on. Hoping I could come across you on the street, so maybe I can act like I'm staring at my phone, and I'm staring at my phone. 'Cause let's be real, I don't know what to tell you. All I know is that I miss you, and I still need to see you. Or maybe I need you to see me. Baby, I need you to hear me through my silence. But there's no science, not to this. This sucks. We're in this room, miles apart, and I can hear your heartbeats. This sucks. This sucks. It's just a feeling that I cannot explain, that I cannot write songs about. So here I go on this plane. I have some things I need to think about. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla, ailenizle, dayınızla, dedenizle paylaşmayı unutmayın. Abone olmak için buraya. Abone olmak için buraya. Fırçalarmamak için. Merch'ümü takip etmek istiyorsan abone olmak için buraya. Bir sonraki videoya ya da başka bir video izlemek için biraz daha yukarı buraya basın.